Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şahane bir ekmek tarifim var. Yapımı da oldukça kolay bir ekmek. Mutlaka denemelisiniz. Çok lezzetli oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Dilerseniz hadi buyurun bu şahane tarifimi nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Yoğurma kabımın içerisine ilk olarak 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Mayanın çabuk gelişmesi açısından su mutlaka elimizi yakmayacak ılıklıkta olması gerekiyor. Sonra üzerine 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şekeri alıp maya eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Ben kuru maya kullanıyorum fakat siz dilerseniz kuru maya yerine bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayası böyle eriyince üzerine 3,5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip spatula ile hamuru toparlıyorum. Bu arada arkadaşlar aklıma gelmişken hemen söylemek istiyorum. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Yani standart su bardağı ile kullandım malzemeleri. Böyle spatula ile karıştıra karıştıra iyice hamur haline aldırdım. Şimdi de üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Ve spatulayı çıkartıp elimle hamuru bir güzel özleştiriyorum. Hamurun kıvamı çok cıvık bir hamur. Onun için de yumruklamıyorum. Sadece parmak uçlarımla gördüğünüz gibi bu şekilde özleştiriyorum. Sizler de hamuru kesinlikle elinizi salmasını beklemeyin. Sadece özleştirip bırakacaksınız. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hamurumu yoğurdum. Şimdi de kapağını kapatıp üzerine bir bez örtüyorum. Gelişip kabarması için 1 saat bekletiyorum. Bu süre ortamın ılıklığına göre değişir. Biraz uzun da sürebilir ya da çok kısa bir sürede kabarabilir. Şükürler olsun ki yılın ilk karını da yenice gördük. Bu ekmek tarifim sizlere kar gibi bereket getirir inşallah. Evet, 1 saatin sonunda kabaran hamurun havasını parmaklarımı suya değdirerek alıyorum. Hamurda hiç kabarcık kalmayacak şekilde su ile havasını aldım. Şimdi de artık masayı bolca unlayıp hamurumu çıkartıyorum. Masada da birkaç tur böyle dıştan içe doğru katlayıp toparlıyorum. Bu işlemi yaparken bolca un kullanın. Hiçbir zararı olmaz. Üstelik kıvamını dengeler. Hamurumu toparlayınca 2 eşit parçaya bölüyorum. Sonra yuvarlayıp ekmeklerin şeklini vereceğim. Bezenin bir tanesini kenara alıp diğerini biraz un serperek parmak uçlarımla açıyorum. Yaklaşık 20-25 santim çapında büyütünce uç kısmından yuvarlayarak rulo yapıyorum. Sonuna geldiğim zaman uç kısmını iyice sıkıştırıyorum.
Sonra böyle elimin altında yuvarlayıp ekmek şeklini veriyorum. İki uç kısımlarını da yuvarlarken inceltiyorum. Sonra düzeltip kenara alıyorum. Diğer hamuruma da aynı işlemleri uyguluyorum. Anında kalkıp yapabileceğiniz çok kolay ve de çok lezzetli bir ekmek tarifi. Böyle ekmeklerimin ikisini de hazırlayınca pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime alıyorum. Tekrar şöyle bir üzerinden düzeltip temiz bir bezle örtüyorum. Yaklaşık 20 dakika boyunca gelişip kabarması için tepsi mayası yapıyorum. Ekmeklerim çok güzel tepsi mayasında kabardı. Şimdi de üzerine fırça ile su sürüyorum. Ardından temiz bir jiletle derin olacak şekilde çizikler atıyorum. Sizler keskin bir bıçakla da çizebilirsiniz. Artık son olarak üzerlerine un serpip fırına verebiliriz. ...200 derece fırında 30 dakika boyunca pişirdim. Üzeri böyle kızarınca da çıkarttım. İnanın öyle güzel bir kokusu var ki şahane ötesi. Mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Hemen bir fırça yardımı ile üzerinin unlarını alıyorum. Sonrasında sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Dışı kıpır kıpır, içi yumuşacık, göz göz kabarmış. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olup yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize tekrar teşekkürler. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.